Bismillahirrahmanirrahim. Önce çocukluğunla başlayalım o zaman. Nerede doğdun? Kuzum, ben Kayseri'nin bir köyünde doğdum. İsmim Fatma Ana. Babamın bir kızı olmuş, ölmüş, 4 oğlu olmuş. Ondan sonra Allah'a demiş ki Allah'ım bir kız ver, adını Fatma Ana koyacağım demiş. 4 oğlandan sonra. İşte annem hamile kalmış, ben doğmuşum ve doğarken adak yapmış babam. Demiş ki Allah'ım demiş, bir kız evladı verdin, ilk gelen dünürcüye ve öksüze vereceğim demiş. Allah işte, ben de ömürlüymüşüm, büyümüşüm. Okulda okuyorduk, yanımda bir çocuk oturuyordu. Mahallemizin çocuğu, komşumuzun çocuğu. Tayır'dı ismi. O Tayır beni çok severmiş ama ben bilmezdim. Ben onu bir aileden sayardım çünkü komşumuzun oğluydu. Ama annesi beni çok seviyordu, babası da. Annesi her kucakladığında beni, Fatma'm seni Tayır'a alacağım diyordu. Ama ailem istemiyordu çünkü Tayır'ın kulakları duymuyordu çok. Bir kulağı hiç duymuyordu, biri hafif duyuyordu. Seni sağır oğlana vermek, 4 tane kardeşim bir oğlusun, seni sağır oğlana vermek diyorlardı. Seni kimlere vereceğiz diyorlardı. Bir gün babamın arkadaşı değirmene geldiğinde beni görmüş orada, oğlu da İstanbul'daymış. Bu kocam olacak adam. Ondan sonra demiş, bu kim demiş, Ali Rıza bu kim demiş. Kaynatam olacak. O da demiş ki bu benim kızım Fatma'dır demiş. Aman demiş, senin böyle kızın var da ben bilmiyordum demiş. Ya demiş, 4 oğlandan sonra olan demiş, bir kız işte bu Fatma demiş. Ben de babama azık götürdüydüm. Sen yıllarca arkadaşımsın, bu değirmene geliyorum gidiyorum, bir kızın olduğunu söylemiyorsun demiş. Bir hafta sonra bize gelmiş adam. Biz bilmiyoruz yani, annem bilmiyor. Babam dedi arkadaşım geldi falan, aç Gülizar kapıyı dedi. Annem açtı kapıyı, girdik, hoş beş konuştuk. Babam bana dedi ki sen dışarı çık dedi. Ben dışarı çıktım, anneme babama adam demiş ki ben bu kızı oğluma istiyorum demiş. Benim bir oğlum var demiş, bu kızı bu oğlana alacağım demiş. Adı Mehmet demiş. Babam demiş ki ben zaten demiş adadım demiş, yetime vereceğim diye. Madem oğlun yetimdir vereyim demiş. Nişanlımı ben nikah kıyarken gördüm. Sade bana gösterdiler resmi, amcam gösterdi. Resmini, aha Mehmet'tir, terzidir, İstanbul'da kalıyordur dedi. Döşünden yukarısını gördüm, eli çenesindeydi, bir saatini gördüm. Hiç kendini görmedim, vücutunu görmedim tüm. Ondan sonra düğünümüz oldu, etti, o İstanbul'daydı diye. Düğünün başladığı 2 gün sonra o İstanbul'dan geldi. O oğlan gelirken baktığımda topal olduğunu gördüm. Ama ben zannettim şahittir. Gelip yanıma oturup da adına Mehmet deyince anladım. Aman dedim içimden, Tayır'a beni vermediler, kulağı sağır diye, bu topala nasıl verdi benim kardeşlerim dedim. Tayır'ı seviyordum ama bir aileden gibi seviyordum. Ama ne zaman ki verdiler ettiler, düğünüm olacağında Tayır'ı duyuyordum. Hani annesi diyordu Tayır evin kenarlarında dolaşıyor diyordu ama kendini görmüyordum. Ama tam düğünümün ortasında gelinliği giydim. Bizde 7 gün düğün yaparlar. Gelinliği giydim, elimde mendil, duvakla dururkenden kadın odasına Tayır girmiş, böyle bir eğildi baktı, sadece kafasını gördüm. Döşünden yukarıyı gördüm. Böyle baktı bana, çekti gitti. O anda öyle istedim ki o an Tayır'ın arkasına koşayım gideyim. Çünkü onun o bakması, ben o gelinliğin içinde olmam, yani bir şey oldum yani, böyle vücutum başka türlü oldu, böyle kendime geldim. Kendimi buldum orada. O gün de kına mıydı? Kına yakılacaktı. Yanımda kimsem yoktu ki Tayır'ı bulun demeye. Eğer Tayır'ı bir daha görseydim o evin içinde ya da Tayır'ı biri bulup gelseydi o gün o gelinlikten kaçacaktım. Ama mecburudum çünkü 4 kardeşim, babam yanımdaydı. Kalemi verdiler, imzayı attım. Ama biz hiç yani karı kocalık, yani tamam birbirimize teslim olduk ama hiç karı koca gibi değildik. Yani 5 dakika nasılsın, iyi misin? O terziydi, işten geliyordu eve. Fatma ne var diyordu, şu yemek var diyordum, yiyordu. Ondan sonra koltuğa oturuyordu, gazete okuyordu. Okurken uyuyup gidiyordu. Ben gazeteyi yüzünden alıyordum. 2-3 saat sonra Mehmet kalk uyudu, yatağına yat diyordum. Gidiyor yatıyordu, ben de yanına yatıyordum. O sırtı dönük, ben sırtı dönük, sabah oluyordu. Ben bazen kucakladığımda yorgunum değme bana diyordu.
Ve öyle ilk çocuğumu doğum yaptım. 7 aylık merdivenlerden düştüm doğurdum. Permit vardı eskiden. Buradan permiti yapıyorlardı. Türkiye'ye gönderiyorlardı, terzi arıyorlardu. Kocamın terzi sanatı çok güzel idi. Hem kadın için hem erkek için şeydi. Ben de bazen çocuklar uyuduğunda onun ceketinin el işlerini yapıyordum. Adam bir girdi baktı dükkana, "Oo Mehmet seni götüreceğim, sen tamam terzisin" dedi. Ondan sonra bizi 2 ay içinde adam ne yaptı gitti, 11 tane işçiyi trenle biz Londra'ya geldik. Londra'ya geldik ama gümrüğe geldik kaldık. Çünkü inen indi gitti biz kaldık çünkü gümrükte bizi tuttular. Benim kocamın ayağının bir tanesi topal diye bu terzilik yapamaz Londra'da. Bu terzi diye geliyor, permitli geliyor ama ayağı topal, bu makinede çalışamaz. Çünkü Türkiye'nin makineleri ceyransızdır, el işi yapıyorlar ama buradaki makineler ayakla basılıp da ceyranlı makineler bu terzilik yapamaz diye bizim ikimizi ayırdılar. Biz bekliyor diyor ki hani arkadaşlarımız nereye gitti ya diyoruz. Bize bir şeyler söylüyorlar ama biz anlamıyoruz bir şey. En sonunda tercüman getirdiler bize 3-5 saat sonra. Dediler Fatma, Mehmet siz geçemezsiniz. Kocanın ayağı topal, bu terzilik yapamaz. Sizi Türkiye'ye yarınki öbür trenden göndereceğiz. Ben de böyle yaptım. Aman dedim gönderirsen gönder dedim. Ne yapacağım senin Londra'nı dedim. Burada kalırsam, buraya geçersem dedim çocuklarımın rızkını kazanacağım. Beni Türkiye'ye gönderirsen 2 tane yavrumu dedim bıraktım geldim onlara kavuşacağım. Gönderirsen gönder ya ne tutuyorsunuz bizi dedim. Hiçbir tren yok mu gidelim dedim. Öyle deyince hemen o İngiliz adam o Türk adama sormuş. Kıbrıslı Türk adama. Ne diyor bu kadın niye sinirlendi demiş. Deli mi demiş. Böyle diyor deyince. Adam böyle bir baktı benim yüzüme. Dedi bu kadın Cesur'a benziyor. Ya hadi gitsin dedi. O kocası yapamazsa terziliği bu yapar. O da başka bir iş yapsın dedi. Ondan sonra hadi gitsin dedi. Geçtik. Kocam beni ilk defa hayatta orada kucakladı öptü. Dedik oh be Fatma ne güzel konuştun dedi. Bak geçtik dedi. Biz de parça işiyle başladık kocamla. Bir etek dikiyordun 9 peni. Bir pantolon dikiyordun 9. Biz diyorduk ya 10 peni olsun bari. Bir Rotman sigarası 21 peniydi. 6 tane yumurta 9 peniydi. Kocam öyle diyordu. Eve gidince 6 yumurta kazandım, bir etek diktim, 6 yumurta kazandım diyordu. Sabahleyin Kemal Kensan'ın arabası geliyordu. Hepimiz işçiler saat 8.30'da hazırlanıyorduk. Araba geliyordu, bizi alıyordu, işe götürüyordu. Akşam oradan alıp getirip evimize koyuyordu. Bir binanın içinde 8, 10, 12, 15 bazen büyük binaysa aile oluyordu. Bir mutfağı herkes kullanıyordu. Bir tuvalete herkes kullanıyordu. Bir banyoya sıraydık. Sabahleyin tuvalete gitmek için sıraydık. Sıraydık. Sıkışıyorduk. Araba geldi dışarıda işe gideceğiz. İçinde bir banyo yapmak istesen öyle kötüydü. En sonunda Kemal Kensa dedi ki Hackney Bath var dedi. Öğrenin Hackney Bath'a gidin dedi. 5 kuruş verdiğinizde yıkanırsınız orada dedi. Sıkışanlar dedi orada yıkansın dedi. Beklemesin sırayı dedi. Şikayet ettik adama. Sıra bekliyor bir banyo yapamıyor diye. Ondan sonra öğrendik. Hackney Bath'a gidiyorduk. 5 kuruş veriyorduk adama. Adam seni severse anahtarı sana veriyordu. Yani içeri veriyordu. Vermezse anahtarı alıp gidiyordu. Bir banyosu dolduruyordu. Çeşmeden bir banyoyu dolduruyordu. O banyonun şeyini alıp gidiyordu. Sen istersen yarı kalsan bile suyun yoktu. Çünkü o kirli suyun içinde yıkanacaktın. Ama seni severse sana anahtarı veriyordu. Sen düğmeye bastın mı gene sıcak su geliyordu. Sen de deliği açıyordun sıcak su gidiyordu. Senelerce banyoyu orada yaptık. Yol bilmiyorduk, sokak bilmiyorduk. Biz şopa giriyorduk, yumurta alacağız. Yumurtayı söyleyemiyorduk, kak 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 diyorduk. Adam bize gülüyordu. Kak 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 ne diyordu? Bakın diyordu bize, Indiyanlar şeyler. Ondan sonra mesela bir şey için fabrikadan öğlen bir ekmeğimiz ise evde yok da götüremediysek oradan bir bakkala gireceksek ekmek isteyeceğiz. Ekmeğin adını bilemiyorduk. Yapıyorduk. Adam diyordu gez dolaş iyi bak diyordu. Geziyordu ekmeği görünce ah bulduk ekmeği diyorduk. Alıp gelip yiyorduk. Sonra biz tekstilde çalıştık ettik. Beni kocam Türkiye'ye yolladı. Ondan sonra çocukları göreyim diye kaynanam çağırdı.
Çocuk biraz rahatsız değil. Kocam beni yolladı. Gittim. O gelirkenden dedim kendi kendime, ben dedim şimdi lokum mukum alsam her giden gelen dedim lokum getirip götürüyor dedim. Ben de fabrikada çalsınlar diye dedim. Çalsın usta, herkes hepimiz dinleyelim diye dedim. 10 tane kaset aldım. Ertesi gün sabahleyin işe gittik hocamla. Ustaya dedi hoş geldin Fatma abla dedi filan, nasıl Türkiye filan dedi. Sana lokum mukum getirmedim, 10 tane kaset getirdim dedim. Senin için değil, benim için değil dedim. Bütün bunun içindeki çalışan işçilere dedim, her gün dinlet dedim. Çok güzel kasetler dedim. Onlar dinledikçe herkes ustaya sordular. Bu kaseti nereden aldın, biz de alalım. Nereden aldın, biz de alalım. O da dedi ya Fatma abla getirdi Türkiye'den, lokum getirmedi de bunu getirdi, size çalıyorum. Artık her gün diyorlardı usta şu kaseti koy, usta bu kaseti koy, dinliyorlardı. Herkes bana diyordu Fatma teyze bir daha gidersen ya sen kaseti güzel bir seçiyorsun. Bize şu kaseti yazalım verelim, sen gittiğinde getir diyorlardı. Aradan 2 ay böyle geçti. 2 ay sonra kocam dedi ki bana Fatma biz makinacılığı bırakalım. Niye? Vallahi dedi sen yapan bu işi dedi, sen kasetçilik yapan birçok liste aldım dedi. 2 ay sonra kocam beni Türkiye'ye yolladı. İstanbul Unkapanı'na gitti. Ben de o zamanda 250 tane kaset saçtım. 250 kaseti aldım. Ben Londra'ya geldim. Ben bunu ne yaptım? Her gün sabah işe giderken 30 tane kaset çantaya koyuyordum. Sabahleyin işe gidiyorduk kocamla. Orada çay saatinde, yemek saatinde herkes yemeğini yiyip gidip orada bakıyorlardı. Getirip paralarını kocama veriyorlardı. Türkiye'de 50 kuruşmuş buranın. Biz burada 2 liraya veriyorduk o kaseti. O ilk başladığımızda. İkinci defa o gitti. O getirdi kaseti. Üçüncü defa o geldi. Ben gittim. Kasetler bitti. Ertesi hafta başladık. Biraz ara verdik. 1 hafta, 2 hafta gene öyle. Ondan sonra olmadı. Fabrikalarda yani şey oldu. Zor oldu çıkartıp indirmek, getirmek. Shopping arabasından getiriyordum. Harinkey'de Yaşar Halim'in fabrikası şeyi vardı. Herkes bilir, Yaşar Halim'i bilmeyen mi var? Ondan sonra onun damadı Ali vardı. Beni fabrikada görmüş. Bir arkadaşına gelmiş görmüş. Sonra bana dedi teyze sen kaset satan kadın sen misin? Evet benim oğlum dedim. Teyze dedi fabrikalarda dedi merdiven çıkacaksın şey edeceksin dedi. Gel bizim dükkanın önüne dedi. Börek tarafına otur dedi kapıya. Ben sana orada kasa vereyim dedi. O süt kasalarından dedi. Oraya koy orada sat dedi. Fabrikadaki insanlar gelip oradan alsınlar dedi. Hepsinin arabası var şeyi var dedi. Başladım orada satmaya. Senelerce sattım. Bazı insanlar beni korkutuyorlardı. Beni tehdit ediyorlardı. Şu kaseti satmayacağım, bu kaseti satmayacağım, bunu getirmeyeceğim, bunu götürmeyeceğim. İşte şöyle kaset getir, şöyle getir, bundan getir, ondan getir. Ben de diyordum ben para kazanıyorum burada, çocukların rızkını kazanıyorum. Benim 3 tane çocuğum Türkiye'de. 2 tane Türkiye bıraktım geldim. Bir de burada doğurdum 72'de götürdüm Ağustos 19'da. Götürdüm. 3 tane çocuğum var. Onların parasını kazanıyorum diyorlardı. Çok tehdit ettiler. Çok hırpaladılar beni. Çok böyle arkamdan boğazımı sıktılar. Önden çıktılar. Beni omuzlarımdan salladılar etleri. Ama ben hiç korkmuyordum. Ben diyordum ben yürekli kadınım. Ben yapacağım bu işi. Çünkü güzel parası vardı. 50 kuruşa alıyordum Türkiye'den. Kaseti 2 lirada 1,5 lirada burada satıyordum. Güzel para kazanıyorduk. Bir müddet bu kaseti çok sene yaptım. Yani 10 sene, 15 sene, 18 sene bilmiyorum yaptım. Ve kaset alanlar bilir ne kadar sattığımı. Aradan zaman geçti etti. Ondan sonra artık kocam da biraz yaşlandı. Ben de yoruldum. Ben de artık şey ettim. Artık dedik kasetin zamanı geçti. Ben 9 kere dayak yedim. 9 kere. Dayak yiyordum çünkü yani böyle beni aşağılıyordu. Ondan sonra hor görüyordu. O cahil görüyordu. Yemeğin tuzu az oldu, ekşisi az oldu. Bilmem ne oldu, bilmem ne yaptı. Benim adım Mehmet'tir. Ben Mehmet Ağa'yım. Mehmet Ağa olacağım köyüme. Para kazanıp gideceğim. Türkiye'ye döndüğümde ben Mehmet Ağa olarak döneceğim. Bunu Almancıları geçeceğim. Öyle yapacağım, böyle yapacağım diyordu. Ben de Mehmet yapma sabırlı ol, şöyle ol, böyle ol. Sen de herkesten betersin, sen de daha şeysin diyordu. Azıcık bir şeye bir sinirlense kalkıp vuruyordu. Bir şey diyemiyordum. Ana yok, baba yok, bacı yok, kardeş yok, köylüm yok, kimsem yok burada. Çocuklarım bile yok.
Anamı özlüyordum Mehmet'im diyordum. Babamı özlüyordum Mehmet'im diyordum. Ondan sonra kardeşlerimi özlüyorum, evlatlarımı özlüyordum Mehmet'im diyordum. Şimdi o da tamamen 20 sene önce ölüp gidince keşke yaşasaydı, yanımda olsaydı da gene yani bir nefesi vardı, bir cesareti vardı, bir kuvveti vardı. En azından diyordum ki aman bugün uyandım sağ salim sağım, yaşıyorum ediyorum ama gene de diyorum yatakta yalnızım ama olsun öbür odada Mehmet'im var diyordum, nefesi var diyordum. Her neyse hayırlısı. O rahmetlik oldu gitti, nur içinde yatsın, toprağı bol olsun, hakkımı helal ediyorum. Ben 30 senedir buradayım, 10 sene kocamla beraber yaşadım bu evin içinde. 10 sene sonra 20 senedir de yalnızım. Evlatlarım gelmiyor, bir oğlum bir kızım burada gelmiyor. Burada 5 tane torunum var gelmiyor. Yanımda büyümedikleri için, onları bağrıma basamadığım için, dişini tırnağını göremediğim için, okula götürüp getiremediğim için onlar da gelmiyorlar, gitmiyorlar. Ben onlara analık yapmadım. Onlar da bana evlatlık yapmıyor. Herkes yerinde mutlu, huzurlu olsunlar. Şu an elimde olsaydı belki hiç Londra'ya gelmezdim. Ama gelmişim. Madem ki kısmetmiş, gelecekmişim. Hiç kocamı dinlemezdim. 1-2 sene çalışırdım, giderdim evlatlarımı getirirdim. Burada herkesin yaptığı gibi ben de evlatlarımı bağrıma basardım, büyütürdüm. O erkek idi, çalışaydı, besleyeydi bizi. Ben evlatlarımla güle oynayı yerdim, yağlı yavan yerdim. Evlatlarımı bağrıma basardım. Onların yürüdüğünü, konuştuğunu, dişini okula götür getirirdim. Onlara kitap alırdım, kalem alırdım. Onlara ABC'ini yazdırırdım. Her şey yapardım ama ben cahil idim. 4 kardeşim vardı, korkuyordum. Babamdan korkuyordum. Ondan sonra kocadan korkuyordum. Hep kocanın peşine düştüm. Çalış çalış para peşine düştüm. Mal al, onu yap, bunu yap. İşte evlatlarıma analık yapmadım. Şimdi onlar da bana evlatlık yapmıyor. Ama evlerinde mutlu huzurlu olsunlar. Evlatlarından mutlu olsunlar. Gelene kapım açık. Gelmeyene de ne yapayım? Allah'a çok şükür. Ben mutlu huzurluyum. Burada birçok bakıcı var. Birçok ofiste çalışanlar var. Onlarla mutlu huzurluyum. Sakat arabam var, ona biniyorum. Bazen Tesco'ya gidiyorum, bazen parka gidiyorum. Yolda, sokakta gördüğüm insanlara hello, how are you diyorum, konuşuyorum. God bless you diyorum, thank you very much diyorum. Öylelikle geçiyorum huzurlu. Hükümet yemeğimi de, sıcak yemeğimi de gönderiyor her gün. Yiyeceğimi de, her şeyimi de mutlu huzurluyum. Hiç paraya da ihtiyacım yok. Her şeyimi hükümet yapıyor. Benim elimde bir kuruş sağ elimden, 10 kuruş ona, sol elimden 10 kuruş ona geçmiyor. Çünkü biz parayı görmüyoruz. Her şeyimizi hükümet yapıyor. Allah'a çok şükür. Mutluyum, huzurluyum. Ne diyeyim? Ne yapayım? Çaresizlik kanser hastalığından kötüdür. Çaresizlik en kötü hastalıktır. Çaresizlik en kötü yoldur. Yürüyemiyorsun, edemiyorsun, nefes alamıyorsun, duramıyorsun, konuşamıyorsun. Kimsen yok. Kiminle konuşacaksın? Beyninle konuş, beynin kalmıyor. 15-18 sene var. Burada bir kedi her gün akşam gelir, kahverengi güzel bir kedi. Ondan sonra gelir dolaşır benim camın altına, ben perdenin arkasından bakarım, saatini bilirim, bakarım. Geriden köprü gibi yer var, arabalar altında geçiyor, garaj gibi. Onun oradan gelir, o kadar binada, koca binada o kadar camlar var, o kadar pencereler var. Hiçbirinin altına gelmez. Benim pencerenin altına gelir, miyav yaptığında ben duyarım. Fatma anne ben geldim. Fatma anne ben geldim. Fatma anne ben geldim. Böyle diyor gelir benim kulağıma. O miyav miyav der ama bana öyle gelir. Fatma anne ben geldim. Hemen perdeyi açıveririm, camı açıveririm. Bir kıvranır sevinir oradan. Hemen ben derim kuzum yemeğini getiriyorum derim. Cama da bölüyorum, atıyorum. Yiyor. Bir bakıyor yukarı. Ben ona bakıyorum ya. Utanma ya diyorum, hadi aslanım ye diyorum, helal olsun sana diyorum. Ondan sonra yiyor gene atıyorum, yiyor gene atıyorum. En son 1-2 lokmayı yemeyince bana bakıyor böyle, ha anladım diyorum. O 1-2 lokmayı yemezsen yeme, gece tilkiler gelir diyorum. Öyle yedikten sonra duruyor bana bakıyor, ben ona bakıyorum, o bana bakıyor, ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. 17-18 senedir. Hadi güle güle o yoldaşım, kuzum, hadi ya, yarın akşam görüşürük diyorum, babay diyorum, çekip gidiyor.
Ondan sonra ondan da çok mutlu oluyorum, çok huzurlu oluyorum ama korkuyorum. Hani diyorlar ya hayvanlar çok yaşamıyor, insanlar çok yaşıyor diye. Bir korkum var, bir gün o kediye bir şey olur da camın altına gelmezse. O korku var içimde. Ondan sonra şimdi ben burada kedi de alırım, köpek de alırım, bakarım, beslerim ama bu Elenköy'ün binasında hep yaşlılar kaldığı için hiç buraya hiçbir animal almıyorlar. Eğer olsa 2-3 tane ben alır, ben kucağımda büyütürüm onları. Evladımı büyütmedim ama kedileri büyütürüm. Hayvanları büyütürüm ama lakin yasak vermiyorlar, aldırmıyorlar. Onun için şimdi içimde bir korkum var. Bir gün eninde sonunda o kedi bu camın altına gelmezse ondan korkuyorum. Bu çok önemli benim için. Tamam. Bunu Allah sana da kısmet etti, bana da. Dün beni çektiler ya, Evet. bu kediyi de konuştuk. Bu kedi 17 senedir buraya gelir. Bak Nasıl? ben attım onları. Sana bakıyor ya. Ha, kurban olurum ben ona. 17 senedir bu gözümün nuru. Servetimi buna vereceğim. Değil mi kuzum? Bak nasıl bakıyor. Gel çek onu. Ha, çek onu. Hep video yapıyorsun. Video yapıyorum Ha, ya. kurban olurum ben onu. Ben onu yerim ben onu. Oh. Ha, oh. Kara gözlerine yerim. Bu geliyor miyavlarken de Fatma anne, Fatma anne diye bağırıyor. Ya değil mi kuzum? Niye kurban olurum? Niye sana attım? Helal olsun, her gün atarım sana. Her gün.